Bir e-posta yazıyorsunuz ama gönder tuşuna bir türlü basamıyorsunuz. Cümleleri tekrar tekrar değiştiriyor. Küçük bir hata kalmış olabilir diye metni yeniden okuyorsunuz. Üstelik mesele yalnızca o e-postayla sınırlı değil. Çalışma arkadaşınızın hazırladığı işi yeterince iyi bulmayıp baştan kendiniz yapıyorsunuz. Saat ilerliyor, gece oluyor ama hala çalışıyorsunuz. Bazı insanlar hata yapmamak için her şeyi kontrol etmeye çalışır. Fakat kontrol arttıkça işleri bitirmek ve başkalarına görev devretmek zorlaşabilir. Üstelik kişi bu tutumlarını çoğu zaman doğru ve sorumlu davranmanın bir gereği olarak görebilir. Bu obsesif kompulsif kişilik bozukluğunda karşımıza çıkabilen temel döngülerden biri. Peki bu durum yalnızca yüksek standartlara sahip olmaktan nasıl ayrılır ve ardındaki benzerliğe rağmen OKB'den neden farklıdır? Buradaki belirleyici nokta kişinin düzenli ya da çalışkan olması değil. Bu özelliklerin katılaşması ve kişinin gerektiğinde esnek davranamamasıdır. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu, düzen, mükemmellik, doğruluk, çalışma ve kontrol eğilimlerinin katılaştığı kalıcı bir kişilik örüntüsüdür. Bu eğilimler zamanla kişinin verimliliğini azaltabilir, ilişkilerini zorlaştırabilir ve değişen koşullara uyum sağlamasını güçleştirebilir. Ancak düzenli olmak, yüksek standartlara sahip olmak ya da işini ciddiye almak, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu tanısı koymak için tek başına yeterli değildir. Burada asıl bakılması gereken şey bu örüntünün ne kadar uzun süredir devam ettiği, yaşamın farklı alanlarına ne kadar yayıldığı, ne kadar katı olduğu ve kişinin işlevselliğini, ilişkilerini ve yaşam kalitesini ne ölçüde etkilediğidir. Sağlıklı titizlikte kişi kuralları kullanır ve gerektiğinde onları değiştirebilir. Obsesif kompulsif kişilik örüntüsünde kurallar zamanla kişiyi yönetmeye başlayabilir. Bunun nasıl gerçekleştiğine baktığımızda kendi kendisini besleyen bir kontrol döngüsü görürüz. Döngü çoğu zaman hata yapmanın ya da kontrolü kaybetmenin bir tehdit gibi algılanmasıyla başlar. Kişi bu riski azaltmak için daha fazla kural koyar, daha ayrıntılı planlar yapar ve standartlarını yükseltir. Fakat standartlar yükseldikçe işleri tamamlamak zorlaşabilir. Kişi yaptığı işi tekrar tekrar düzeltebilir. Karar vermeyi erteleyebilir ya da görevi başkasına devretmekte zorlanabilir. Örneğin bir yönetici çalışanının hazırladığı raporda birkaç küçük hata görüyor. Rapor kullanılabilir durumda olsa da yeterince kusursuz bulmadığı için baştan kendisi hazırlıyor. Çalışan hazırladığı işlerin sürekli yeniden yapılması karşısında zamanla geri çekilebilir ve daha az sorumluluk alabilir. Yönetici ise giderek daha fazla yoruluyor ve sonunda şöyle düşünüyor: her şeyi yine ben yapmak zorundayım. Böylece ortaya çıkan sorunlar kişinin kontrol ihtiyacını azaltmak yerine daha da arttırıyor. Kişi kontrolü kendisini daha güvende hissetmek için kullanabiliyor. Kontrol arttıkça esneklik azalabiliyor. Esneklik azaldıkça işlerin ve ilişkilerin yükü de artabiliyor. Burada en sık yapılan hatalardan biri isimleri birbirine benzeyen obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ile obsesif kompulsif bozukluğu aynı şey sanmaktır. OKB yaşayan bir kişinin zihnine kapıyı kilitlemediğine dair istemediği bir kuşku gelebilir. Bu düşüncenin yarattığı kaygıyı azaltmak için kapıyı tekrar tekrar kontrol edebilir. Kişi çoğunlukla bu döngüden rahatsızdır ve bundan kurtulmak ister. OKKB'yi tanımlayan temel yapı, istenmeyen obsesyonlar ve bunları azaltmaya yönelik kompülsiyonlar değil. Kişinin yaşamına yayılan katı mükemmelliyetçilik, düzen ve kontrol örüntüsüdür. Örneğin kişi evde yapılan bir işin ancak kendi yöntemiyle doğru yapılabileceğini düşünüp diğer insanların farklı ama işe yarayan yöntemlerine sürekli müdahale edebilir. Kendi tutumlarını da çoğu zaman doğru, gerekli veya sorumlu davranışlar olarak görebilir. Ancak bu ayrım tamamen siyah beyaz değildir. OKB'de içgörü düşük olabilir. OKKB yaşayan biri de davranışlarının sonuçlarından ciddi biçimde rahatsız olabilir.
Ayrıca iki durum aynı kişide görülebilir. Bu ayrımı netleştirdikten sonra katı kontrolün gündelik hayatta nasıl göründüğüne bakalım. Bu katılık gündelik hayatta ayrıntılar içinde kaybolmak şeklinde karşımıza çıkabilir. Kişi yaptığı işin asıl amacından uzaklaşacak kadar küçük ayrıntılarla uğraşabilir. Örneğin bir sunumun vereceği mesajdan çok yazı karakterini, başlıkların hizasını ya da sayfa düzenini düzeltmeye zaman ayırabilir. Üstelik mesele yalnızca bir işe çok zaman ayırmak değildir. Sonuç kendi standartlarını karşılamadığında işi tekrar tekrar düzeltebilir, teslim etmeyi erteleyebilir ya da hiç tamamlayamayabilir. Böylece mükemmelliyetçilik başarıya yardım etmek yerine işin bitmesini engellemeye başlar. Bu örüntü görev paylaşımında da görülebilir. Kişi başkasının farklı yöntemini işe yarayan bir alternatif olarak değil, yanlış bir yöntem olarak değerlendirebilir. Bu yüzden sorumluluğu devretmekte zorlanır ve işlerin büyük kısmını kendi üzerine alır. Zamanla iş, dinlenmenin ve ilişkilerin önüne geçebilir. Kişi bütün işler tamamlanmadan dinlenmeyi hak etmediğini düşünebilir. Fakat işler hiçbir zaman tamamen bitmediği için dinlenme de sürekli ertelenir. Planların değişmesi ya da bir başkasının farklı bir çözüm önermesi belirgin bir rahatsızlık yaratabilir. Kişi kendi yönteminden farklı olsa bile işe yarayan bir seçeneği kabul etmekte zorlanabilir. Bunlar bu yapının belirgin görünümlerinden bazıları. Herkes aynı özellikleri aynı biçimde göstermez. Yine de bu özelliklerden birini ya da birkaçını göstermek tek başına tanı anlamına gelmez. Önemli olan bu örüntünün ne kadar kalıcı, yaygın, katı ve işlev bozucu olduğudur. Şimdiye kadar anlattıklarımız daha çok dışarıdan görünen yönlerdi. İçeride ise farklı bir deneyim yaşanıyor olabilir. Dışarıdan bakıldığında kişi yalnızca eleştirel, katı ya da kontrolcü görünebilir. Fakat bu davranışların arkasında bazen hata yapmaya ve kontrolü kaybetmeye karşı yoğun bir hassasiyet bulunabilir. Örneğin partnerinin ya da çalışma arkadaşının önemli bir işi farklı bir yöntemle yaptığını düşünelim. Kişinin zihninden şu düşünceler geçebilir. Kontrol etmezsem bir şey ters gider. Bu işi doğru yapmanın tek bir yolu var. Bu nedenle karşı tarafın yaptığı işi ayrıntılı biçimde kontrol edebilir ve kendi yönteminin uygulanmasını isteyebilir. Sonunda işi tamamen kendi üzerine alabilir. Karşı taraf ise yaptığı işlerin sürekli düzeltilmesi nedeniyle değersizleştirilmiş ya da yönetiliyor hissedebilir ve zamanla geri çekilebilir. Kişi de bu geri çekilmeyi demek ki gerçekten kimseye güvenemem şeklinde yorumlayabilir. Böylece kişi farkında olmadan kimseye güvenemem inancını daha da güçlendiren bir ilişki döngüsüne katkıda bulunabilir. Dışarıdan kararlı ya da kendinden emin görünen bu katılığın altında bazen son derece eleştirel bir iç ses bulunabilir. Bazı kişiler öz değerlerini üretkenliklerine, sorumluluklarına ya da kusursuz olmalarına bağlayabilir. Bu durumda hata, kişinin gözünde küçük bir yanlış olmaktan çıkıp yetersizliğinin bir göstergesi gibi algılanabilir. Elbette her kişide aynı iç deneyim bulunmaz. Bunlar bazı kişilerde görülebilen süreçlerdir. Ayrıca davranışın arkasında kaygı ya da kontrol ihtiyacının bulunması, karşı tarafa verilen zararı geçersiz kılmaz. Açıklamak, mazur görmek değildir. Bu da bizi kritik bir sınıra getiriyor. Yüksek standartlarla işlev bozucu katılığı nasıl ayırabiliriz? Bu örüntünün hayatımızdaki işlevini düşünmek için 4 soruya bakabiliriz. İlk soru şu: koşullar değiştiğinde esneyebiliyor muyuz? Bir plan bozulduğunda yeni duruma uyum sağlayabiliyor muyuz? Yoksa küçük bir değişiklik bile belirgin bir huzursuzluk mu yaratıyor? İkinci soru: standartlarımızın bize ve ilişkilerimize bedeli ne? Bu standartlar daha iyi sonuç almamıza mı yardımcı oluyor? Yoksa işleri tamamlamamızı, dinlenmemizi ve yakın ilişkilerimizi mi zorlaştırıyor? Üçüncü soru: kuralları biz mi yönetiyoruz yoksa kurallar mı bizi? Gerektiğinde bir kuralı değiştirebiliyor muyuz? Yoksa bunu yapmak yanlış ya da sorumsuz mu geliyor? Son olarak
Farklı ama işe yarayan bir yöntemi kabul edebiliyor muyuz? Başkasının yöntemi bizimkinden farklı olsa bile bu yöntem işe yarıyorsa buna alan açabiliyor muyuz? Sağlıklı yüksek standartlar koşullara göre esneyebilir. Bu yapı hayatı kolaylaştırmak yerine zorlaştırmaya başladığında kişinin seçeneklerini azaltır, ilişkilerini zorlar ve yaşamın farklı alanlarında kendini gösterir. Bu sorular tanı koydurmaz. Tanı, kişinin uzun dönemli örüntüsünü ve yaşamının farklı alanlarını kapsayan klinik bir değerlendirme gerektirir. Bütün bunlar fark edildiğinde akla gelen bir sonraki soru, değişimin mümkün olup olmadığıdır. Değişim mümkündür. Ancak bu süreç genellikle zaman, farkındalık ve düzenli çalışma gerektirir. Bir örüntünün uzun süredir devam etmesi, kişinin hayatı boyunca aynı şekilde davranmak zorunda olduğu anlamına gelmez. Fakat değişim yalnızca daha az kontrolcü olmalıyım demekle gerçekleşmez. Çünkü bu davranışlar kişinin kendisini daha güvende hissetmesini sağlayabilir. Aynı zamanda ona doğru ve sorumlu davrandığını düşündürebilir. Bu örüntünün tek bir nedeni yoktur. Mizaç, hata ve belirsizliğe karşı duyarlılık, yüksek beklentiler ve zamanla pekişen kontrol stratejileri birlikte rol oynayabilir. Bu nedenle durumu yalnızca ebeveyn tutumlarına ya da tek bir çocukluk yaşantısına bağlamak doğru değildir. Psikoterapide üzerine çalışılabilecek önemli alanlardan biri, kusursuz olmayan ama yeterince iyi olan bir işi tamamlayabilmektir. Bu süreçte kişi her ayrıntıyı düzeltmek yerine gerçekten önemli olanla daha az önemli olanı ayırt etmeyi öğrenebilir. Bunun yanında belirsizliğe ve farklı yöntemlere daha fazla alan açmak da önemlidir. Örneğin kişi bir görevi başkasına devretmeyi deneyebilir ve farklı bir yöntemin de işe yarayabileceğini kabul edebilir. Bir diğer alan ise üretkenlik, dinlenme ve ilişkiler arasında dengeli bir yaşam kurabilmektir. Dinlenmeyi yalnızca bütün işler bittikten sonra hak edilen bir ödül olarak görmemek ve öz değeri yalnızca başarıya ve üretkenliğe bağlamamak bu sürecin önemli parçalarıdır. Psikoterapinin amacı kişinin çalışkanlığını, titizliğini ya da sorumluluk duygusunu ortadan kaldırmak değildir. Amaç, bu özelliklere esneklik ve seçim yapabilmek kapasitesi eklemektir. İlaçlarla ilgili de önemli bir noktayı belirtmek gerekiyor. OKKB'ye özgü bir ilaç tedavisinin etkinliğini gösteren güçlü kanıtlar henüz bulunmuyor. Ancak eşlik eden depresyon, kaygı ya da OKB gibi durumlar varsa ilaç seçeneği psikiyatrik değerlendirme kapsamında ele alınabilir. Kısacası amaç kişinin titizliğini kaybetmesi değil, ne zaman titiz, ne zaman esnek olması gerektiğini seçebilmesidir. Videonun başındaki örnekte mesele yalnızca iyi bir e-posta hazırlamak değildi. Hata ihtimaline katlanmak zorlaştıkça işi tamamlamak, başkalarının farklı yöntemlerini kabul etmek ve dinlenebilmek de güçleşiyordu. Sağlıklı titizlikte yüksek standartlar kişinin hayatına hizmet eder. Obsesif kompulsif kişilik örüntüsünde ise kişi zamanla kendi standartlarının hizmetine girebilir. Çünkü asıl sorun yüksek standartlara sahip olmak değil, asıl sorun mükemmellik uğruna esnekliğin azalması, ilişkilerin zorlanması ve hayatın giderek daralmasıdır. Sizce yüksek standartlar hangi noktada insana yardım etmeyi bırakıp onu yönetmeye başlıyor?